TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hoş geldiniz Saliha Hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Doktor Bey. Hocam estetik uygulama deyince tabii bunun mucizevi bir takım ürünleri var biliyorsunuz. Bunların da en başına gelenlerden bir tanesi de dolgu uygulamaları. Hakikaten yüz yaşlanmamızda volümetrik anlamdaki bu çökmeyi ya da yüzü güzelleştirme anlamında dolgular müthiş mucizevi cevaplar veriyor tedavide. Hakikaten insanları çok güzelleştiriyor. Dolgunun yüzdeki kullanım alanları nelerdir? Biraz bunlardan bahseder misiniz detaylı bir şekilde? Zevkle. Anladım ki siz de benim gibi dolguyu çok seven hekimlerdensiniz. Evet. Ben de çok severim. Tabii dolgunun bugün geldiği nokta müthiş. Evet. İlk başladığımız zamanlardaki formüllerle bugünkü elimizde hem çeşitlilik açısından hem formülasyonun düzeltilmesi açısından gerçekten hem mucizevi hem olabildiğince dokuyla uyumlu sonuçlar elde ettiğimiz için neredeyse yüzün her yerinde kullanıyoruz. Yani yüzümüzü 3 parçaya böldüğümüzde üst yüz, orta yüz ve alt yüz olarak değerlendirdiğimizde bu bölgelerin tamamında kullanıyoruz. Tabii ki biz hastalarımıza ilk ben en azından nereden şikayetçisin diye sorduğumda çoğunlukla kişi üst yüzü ve alt yüzü çok göremiyor ve birkaç tane nokta var özellikle gösterdiği ve bunlar orta yüzde oluyor. En çok aynaya baktığında gördüğü kısımlar. Oysa ki çoğunlukla hastanın gösterdiği şuramdan hoşlanmıyorum. Bir de göz altlarım çökük, bir de bunları düzeltelim. Bu ikisi çoğunlukla sorunun ana kaynağı değil, sorunun sonunda ortaya çıkmış bir sonuç oluyorlar. Dolayısıyla biz aslında dolgu yaparken kaynağı düzeltmeye çabalıyoruz ki şakak, alın, orta yüz, gözaltı, burun, dudak, çene hattı, jawline hattı ve hatta yüzün daha dar gösterilmesi için yapılacak birkaç özel nokta dolgunun kullanım alanları ve eller elbette. O bölgede de ben sıklıkla dolgu kullanıyorum. El gençleştirmenin de önemli bir parçası. Eldeki hacim kayıplarını gidermek gerekiyor. İyi ve genç bir elden bahsedeceksek eğer. Dolguda aslında yani bütüncül yaklaşım artık çok daha ön planda. Yani eskiden işte sadece nazolabiyelimi düzeltin, sadece gözaltımı düzeltin, dudaklarımızı doldurun ötesinde şimdi bütün yüz restorasyonu olarak yaklaşmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü oradaki hastanın görebildiği sonuca sebep olan yağ pedlerini veya oradaki hacimsel azalmayı, kemiklerin erimiş olmasını göz önüne almak gerekiyor ki o sonuçtan kurtulabilelim. Dediğiniz gibi daha önceden hasta gelirdi, burayı gösterirdi ve bizim de hem elimizdeki materyal zaten sadece oraya kullanılabilir olduğu için teknik olarak da henüz bizde daha yüzü bu kadar tanımadığımız, yaşlanmanın mekanizmasını tam olarak belki de çözemediğimiz zamanlarda evet orayı doldururduk. Son 5 yıldır belki de neredeyse nazolabiyal dolgu yapmıyoruz artık diyebilirim. Çünkü orta yüzü ve üst yüzü tamamladığımızda nazolabiyal oluk dediğimiz yer ortadan kalkıyor. Zaten anatomik olarak da biliyorsunuz orası gerçek bir oluk değil. Tamamen dokuların öne ve aşağıya doğru kaymasıyla ortaya çıkan bir katlantı. Evet. Biz dokuları tekrar yukarı ve yana doğru kaldırabildiğimizde o katlantı kendiliğinden ortadan kalkmış oluyor ve yüz dediğiniz gibi restore olmuş oluyor. Hastanın gençliğine yaklaşmış oluyor. Ama sadece yaklaşmış oluyor. Evet. Kimse 40 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında, 25 yaşındaki yüzüne tekrar sahip olamıyor maalesef. Yaşlanmanın komponentleri geniş çünkü. Hoş, ben yaşlılık lafını da çok sevmem. Büyümek lafını daha çok tercih ediyorum. Büyüyoruz. Dolayısıyla biz araya girip dolguyla müdahil olabiliyoruz. Çok güzel dolgularımız var artık. Siz de takip ediyorsunuz. Anladığım dolgu seven hekim. Yan etki açısından son derece güvenli. Uygulama teknikleri açısından bizler çok geliştik. Artık dünyaya ders veriyoruz bu noktada. Dolayısıyla dolgu benim vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Peki hocam, çok doğal bir yöntem olduğuyla alakalı çok güzel bir konuşma oldu bu aslında. Seyircilerimiz de dolgu yaptırdıktan sonra böyle mi kalacağımı buradan öğrenmeleri lazım. Hayır, eksilen yerinizi dolduracağız aslında buradaki sorunun cevabı. Peki,
Siz bu işlemi yaptıktan sonra ne kadar süre o dolgu kalıyor ya da ne kadar sürede bir dolgu yaptırmak lazım? Aslında dolgu dediğimiz zaman hep bir enjektör gelir hastalarımızın aklına ve o 1 ml'lik bir miktardır. Çok da küçük, bir çay kaşığının 1/4 kadar bir miktar. Dolayısıyla yapabileceğimiz işlem burada ona göre sınırlı kalıyor. Doğru bölgeye, doğru plana, doğru miktarda dolgu kullandığımızda, dudağı hariç tutarak konuşuyorum çünkü dudak çok daha özel bir bölge. Ortalama 8-12 ay kalıcılığı var. Hatta bazı bölgelerde 16-18 aya kadar uzayabilir. Hangi bölgeler? Özellikle şakak gibi, çene gibi hem dolaşımın çok fazla olmadığı hem de kişinin gündelik hayatında kullanmadığı fazla burun gibi bölgelerde dolgunun kalıcılığı oldukça uzun. 12-18 aya kadar çıkar. Ama dudak gibi çok kullandığımız, kan dolaşımının çok hızlı olduğu bir bölgede elbette ki bu süre daha kısa olacaktır. Biraz da kişinin kendi dudak hacmi ve kullanılan dolgunun miktarı bunda etkili oluyor. Peki aslında şunu söyleyebilir misiniz Salih Hocam? Hiç elden bırakmadan, her zaman bakımlı gözükmek için, yaptırdığınız dolgunun tamamıyla bitmesini beklemeden daha az bir dolgu ile 1 sene sonrasında küçük bir dolgu, 1 sene sonrasında küçük bir dolguyla hep aynı efekti görebilir miyiz? Kesinlikle bunu söylüyorum ben her hastama. Cilt aslında sadece dolgu açısından değil, hangi işlemi yaparsak yapalım bir anda saldırmak ve çok fazla şey yapmak yerine az az yap, sürekli yap der. Ne kadar süreklilik sağlarsak işlemlerimizde hem kalıcılık, hem doğallık, hem de hacim açısından dolgu için çok daha verimli sonuçlar alabiliyoruz. Bu noktada çok haklısınız. Bir dolgu yaptırayım, çok koydurayım, sonra 5 sene gelmeyeyim. Hayır, vücut böyle çalışmıyor. Vücudun mekanizması bu değil. O yüzden yeterli miktarda dolguyu yaptırıp düzenli aralıklarla, elbette gitgide azalan dozlarla. Evet. Bu kesin böyle. Yani Maliyet de düşüyor hocam hem de. tabii ki ve dayanıklılık artıyor. İlk tekrarını 8-10 ay sonra yaptığınız bir dolguyu ikinci tekrarını 12-14 ay sonra yapmanız çok mümkün ve üstüne üstlük elde ettiğiniz sonuç hem daha parlak ve göze çarpan hem de daha doğal oluyor. Kesinlikle bu böyle. O yüzden doktorunun söylediğini kişi mutlaka dikkate almalı ve takip etmeli. Hocam yapılan bölgeye göre de kalıcılığı değişiyor dediniz az önce. Mesela dudakta daha çok gidiyor ama başka bölgelerde daha uzun kalıyor. Evet. Tabii teknik de burada çok Muhakkak. önemli ve derinlik, plan da çok önemli. Muhakkak. Peki hocam bu dolguların yan etkileri var mı? Yan etkiyle karşılaşmış hastalarla karşılaştınız mı? Bu hastalara neler yaptınız? En önemli yan etkisi aslında ödem. Ki tüm hastalarda bu ödem olur. Neden? Çoğunlukla biz hyaluronik asit kullanıyoruz. Tabii ki diğer dolgu malzemelerinde kullanıyoruz. Kalsiyum hidroksiapatitleri ya da akıllı dolgu denilen diğer malzemeleri ama her birinde ödemle mutlaka karşılaşıyoruz. Çünkü orada yapılan işlem ve malzemenin su çeken bir malzeme olması kimi dolgularda buna sebebiyet veriyor. Ödem için açıkçası ben çok ekstra bir şey önermiyorum. Bekliyoruz dokuyu hırpalamadan. Zaten genellikle 2-3 gün içinde geçiyor. Morluk yine iğne bölgesinde oluşabilecek yan etkilerden bir tanesi. Onun dışında tabii daha tehlikeli durumlar olabiliyor. Evet. Fakat bunları iyi bir gözlem, doğru bir teknikle en alt seviyeye indirmek, tıbbın her alanında olduğu gibi doğru bilgiyle doğru yere işlem yapmak. Kesinlikle. Ortaya çıkarsa da bir hekime yaptırmanın önemi bence burada. Komplikasyonu yönetebilecek hekimle çalışmak. Elbette oluşursa komplikasyonları ayrıca yönetiyoruz ama onun dışında ödem ve morluk haricinde ben çok önemli bir yan etkiyle açıkçası karşılaşmadım. Şu olabilir belki, yaptık ama beğenmedik. Hasta dedi ki hayır bu benim günlük hayatıma uygun değil, sevmedim. Eritebiliyoruz. Yani günümüzde kullandığımız dolgu malzemelerinin özellikle hyaluronik asiti ortamdan uzaklaştıracak malzememiz var. Bu benim için çok kıymetli. O yüzden en çok kullandığım malzeme hyaluronik asit benim. Diğer bölgelerde ama kalsiyum, mesela elde kalsiyum hidroksiapatiti seviyorum. Çünkü onun yarattığı kolajen artışını hiçbir malzeme karşılamıyor. Uzun vadede kişinin yine kendi gücüyle iyileşebilme potansiyelini seviyorum. Onun haricinde ben açıkçası
çok fazla bir yan etkiyle karşılaşmadım. Ama Sayın Hocam şöyle, yani ehil ellerde yapılmadığı takdirde bu dolgu damar içine kaçabilir. Evet. Tabii. Buna bağlı olarak çok ciddi anlamda problemlerle, Riskler ortaya riskler çıkar. karşılaşılabilir. Ki bunu yönetebilmek, bununla karşılaşıldığı anda anında işlem uygulama yapmak gerekiyor ki bu da ancak tecrübeli bir hekim tarafından uygulanması gerekliliğinin aslında en önemli kanıtı. Yani dolgu yaptırıp da literatürde kör olan insanlar dahi var. Bunu özellikle söyleme gereği hissettim. Yani ne olursa olsun dolguyu çok küçümsememek gerekir. Yaptıracaksanız da mutlaka bu işle özelleşmiş ehil bir hekime başvurmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum. %100 katılıyorum hocam. Tabii en korkutucu yan etkisi bence de kalıcı körlüğe yol açan vakalar. Ama tabii ki bu dolgudan uzaklaşmamıza sebebiyet verecek bir şey değil, dediğiniz gibi. Az önce benim de belirttiğim gibi ortaya çıkabilecek komplikasyonlar konusunda bilgili ve komplikasyonu yönetip tedavi edebilecek bilgide hekimler olmak zorundayız bizler de ve kişilerin de mutlaka bu noktada hekimle çalışmasını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Ortaya çıkan yan etkiyi değil ama komplikasyonu özellikle yönetmek bilgi gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Çok önemli bir sorun Hocam ortaya bunu özellikle bu çıkıyor. konuda vurgulamak sebeplerinden bir tanesi de şu. Ekranlarda dolgu ile ilgili komplikasyonlar sebebiyle ekranlara çıkan bir sürü Evet. Çok üzücü haberler mağdur mu duyuyoruz. diyeyim artık ya da yanlış uygulamalar yapılmış kişiler mi diyeyim. Bu kişilerin hemen hepsinin altında bu işin ehli olmayan insanlar tarafından yapıldığı ortaya çıkıyor nihayetinde. Bu da tabii çok ciddi. Mesela dudaklarını kaybetmek zorunda kalan ya da çok ciddi burunla ilgili problemler yaşayan insanlar var. O yüzden işin ekonomik değil de hani sağlıkla ilgili bir konu olduğunu bilinmesi bence burada çok önemli. Nihayetinde o tip yerlere gidenlerin pek çoğunun altında ekonomik sebepler olduğunu düşünüyorum. Aslında ben ona da çok inanmıyorum hocam. Yani gerçekten ekonomik olarak kendisine yatırım yapmayı göze almış bir kişi mutlaka aradaki farkı karşılar. Ama bizde biliyorsunuz komşunun, doktorun yazdığı reçete yerine komşu Ayşe teyzenin hapının daha iyi geleceğine inanan bir yapımız var. Böyle bir durumda ben sen ona mı gidiyorsun ama ben bak buraya gittim o çok da güzel oldu görüyorsun. Evet ama bu bir şans. Çünkü o işini şansa bırakarak yapıyor. Sizin gibi, Kulaktan benim duyma. gibi hekimler gibi eğitimini alarak, bununla ilgili çalışarak, öğrenerek yapmıyor. Şansa yapıyor. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler Ben için. teşekkür ederim. Gerçekten bu konunun ucu ve sınırı yoktu ve çok yapılan, günümüzde de normal cilt bakımı gibi yapılan bir dolgu efekti oluyor artık. Onun için sizler gibi değerli hekimlerimizden bunu öğrenmek çok güzel oldu. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Medikal estetik hekimi Doktor Salih Sönmez Ateş bizlerleydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.